Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bayram için tavşan figürlü çanta öreceğiz. Çanta yapımına geçmeden önce abone ol butonuna basarak kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Böylece yayınlanan tariflerimizi de kaçırmamış olursunuz. Dilerseniz şimdi malzeme listesine bir göz atalım. Çanta yapımında çok az miktarda pamuklu iplik kullandım. Bu iplikleri çok rahat bir şekilde tuhafiyelerden satın alabilirsiniz. Benim kullandığım pamuklu iplik orta kalınlıkta bir pamuklu iplik. Sarı ve krem rengi olmak üzere bu çantamızda iki renk kullandım. Şimdi sizinle birlikte çalışacağımız çantada da bu şekilde tatlı bir pembe renk kullanacağım. Pembe ve krem rengini kombin edeceğim. Çantamızı yaparken zincir çekerek başlıyoruz ve herhangi bir gövdesinde dikiş yapmadan çantamızı bir bütün şekilde örüyoruz. Daha sonra fırfırını yapacağız. Kulaklarını yapacağız. Buradaki işlemi yapacağız. Sapını yapacağız ve dikişlerini tamamlayacağız. Kenarlarda şu şekilde kurdale yaparak kenarlara dikişini sağladım. Sizler dilerseniz tabii ki kurdalesiz de çalışabilirsiniz. Çantamızın şu kısmında bu şekilde mıknatıslı aparatlar kullandım. Bunları tuhafiyelerden temin edebilirsiniz. Çantamızı hemen size anlatmak için astarlamadım ama sizler astarlayarak daha uzun ömürlü olmasını sağlayabilirsiniz. Evet. Çantamız bu şekilde. Çantamızın boyutuna gelecek olursak bakın bu kısmı 16 santim. Eni 14 santim. Sarı olan kısmı buraya kadar 8 santim. Fırfırdan yukarı olan kısmı 7 santim. Çantamızın kordon kısmı da 90 santim. Hadi gelin şimdi çantamızı örmeye başlayalım. Tığ olarak ben 3 milim yün tığı tercih ettim. İpliğimin kalınlığına göre tığımı tercih ettim. İpliğinize göre tığ seçimini yapabilirsiniz. Zincir çekerek başlayacağım. Öncelikle bir kilit işlemi yapıyorum. Kilit işlemi neydi? Zincirden önce örgümün sağlam olmasını sağlaması için şöyle bakın bir kilit işlemi yaptım. Kilit işleminden sonra 25 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. 25 tane zincir çektim. 25 tane zincir çektikten sonra üzerine bir tane ilmek alıyorum ve alttan başlıyorum saymaya. 1, 2, 3. 3 tane zincir sayıyorum. 4. ilmeğe, 4. zincire bakın bu şekilde tığımı geçiriyorum. Arkadan alıyorum. Tığımda 3 tane ilmek varken ilk ikisini diğer ikisini birlikte çıkartarak ikili trabzan yapıyorum. Tekrardan üzerine alıyorum. Aynı noktaya tekrardan batıyorum. İlmeğimden tığımı çıkartıyorum. Tığımın üzerine 3 ilmek varken yine ikisini diğer ikisini birlikte çıkartıp ikili trabzan yapıyorum. Tekrardan tığımın üzerine alıyorum ve aynı noktaya tekrar batıyorum. Yine bir ikili trabzan yapıyorum. İlk ikisini diğer ikisini bir çıkıyorum. Bakın aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yapmış olduk. Daha sonra tığımın üzerine alıyorum. Yanındaki ilmeğe batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımın üzerinde 3 tane ilmek varken ilk ikisini diğer ikisini bir çıkartıyorum. Bakın buna biz ikili trabzan diyoruz arkadaşlar. Sarı olan kısım yani benim de şu anda pembe ile yapacağım alt kısım tamamen ikili trabzanlarla devam edecek. Tekrar üzerine alıyorum. Bir yanındaki ilmeğe batıyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum. Bu işlemi sıra sonuna kadar devam edeceğim. Şu noktaya 3 tane ikili trabzan yapmıştık. Şimdi her bir ilmeğe bir tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Toplamda 20 tane ikili trabzan elde edene kadar devam edeceğim. Bakın şu an kaç tane yaptık? 3 tane aynı deliğe ikili trabzan yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4. Şimdi 5. ikili trabzanımı yapıyorum. Hemen yanındaki ilmeğe batıyorum. 6. ikili trabzanım. 7. ikili trabzanım. 20 olana kadar devam ediyoruz. Evet, 19. ikili trabzanımı yaptım ve şimdi 20. ikili trabzanım. Üzerine alıyorum. Bakın son zincirimdeyim. Bu sırada döneceğim artık. Bu ilmeğe de ikili trabzanlar yapmaya başlıyorum.
Şimdi bu ilmeğe 6 tane ikili trabzan birden yapacağım. Bir tanesini yaptım. Aynı noktaya batıyorum. 2, tekrar üzerine alıyorum. Aynı noktaya batıyorum. 3, tekrardan 4. ikili trabzanım. 5. ikili trabzanım ve 6. ikili trabzanım. Şu ipliğimi de arasından yürüteceğim. Tekrar üzerine alıyorum. Bakın zincirimin karşı tarafına geçmiş oldum. Şimdi bu noktada yanındaki ilmeğe hemen batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Üzerine alıyorum. Tekrar yanındaki ilmeğe batıyorum. Yine bir tane ikili trabzan. Bu şekilde 20 tane ikili trabzan yapacağız ayrı ayrı. İlk ikisini yapmıştım. Devam ediyorum. 3. ikili trabzanım. Bakın hemen burada karşılık gelecek kısmı aslında yapıyorum. Ne oldu? 1, 2, 3, 4. ikili trabzanımı yapıyorum. 5. Bu şekilde 20 tane olana kadar devam edelim. 6. Evet, 20. ikili trabzanımı da yaptım. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Bakın burada başladığım nokta var. Burada hatırlayın başta 3 tane ikili trabzan yapmıştık. Şimdi buraya tekrardan aynı noktaya 3 tane daha ikili trabzan yapacağım. 1, 2 ve 3. Bakın böylelikle başta ve sonda 6 tane ikili trabzan yapmış olduk bu arttırmalarla. Şimdi hatırlayın burada başlangıçta 3 tane zincir vardı. Bu 3 tane zincirin tepesine değil de yanındaki trabzanın şuradaki boşluğa batıyorum. Bakın 3 zincirimin hemen yanındaki bu noktaya batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum ve ilmeğimin arasından geçiriyorum. Biz buna ilmek kaydırma diyoruz. İlmek kaydırmayla sıramı tamamlıyorum. Bu sıramın ölçüsünü hemen vereceğim size. Şu an elimdeki taban ölçüsü yaklaşık olarak şöyle 12 santim. Bakın 12 santim. Eni de ortalama olarak 2,5 santim. Siz de ipliğinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi burada 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Ve tam bakın bu noktaya zincirimin dibine batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrardan üzerine alıyorum. Yine bakın bu noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu arada bir önceki sırada toplamda 52 tane ikili trabzan elde etmiş olmamız gerekiyor. Şu birinci sırada tabanda 52 tane ikili trabzanımız var. Şimdi burada bakın bir tane arttırma yaptım. Tekrar tığımın üzerine alıyorum ve devam ediyorum. Bir yanındaki hemen ilmeğe boşluğa batıyorum ve tekrardan ikili trabzan yapıyorum. Üzerine alıyorum. Yanındaki ilmeğe batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tekrar ayrı ayrı. Bakın şuradaki boşluklara batıyoruz arkadaşlar. Trabzanların tepelerindeki şu boşlukların her birine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 24 tane ikili trabzan olana kadar bu şekilde ayrı ayrı ikili trabzanlar yapmaya devam ediyorum. 24. ikili trabzanımı da yaptım. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Bu noktaya hemen yanındaki ilmeğe batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Üzerine alıyorum. Tekrar aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bakın arttırma yapmış oldum. Tığımın üzerine alıyorum. Yanındaki ilmeğe batıyorum. Yine buraya da arttırma yapacağım arkadaşlar. Yani 2 tane ikili trabzan yapacağım. Şimdi devam ediyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Yanındaki ilmeğe batıyorum. Şimdi tek ikili trabzanlarıma başladım. Bu şekilde 24 tane olana kadar her bir ilmeğe bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın burada şu köşede arttırma yaptım. 24 tane ikili trabzan yaparak geldim. Sonra ayrı ayrı 2 ilmeğe 2 tane ikili trabzan yaparak arttırma yaptım. Şimdi tekrar tekli trabzanlarıma başladım. Her ilmeğe bir tane ikili trabzan. Toplamda 24 adet olana kadar devam ediyorum. 24. ikili trabzanımı da tamamladım. Şimdi tığımın üzerine tekrar alıyorum. Bakın şu ilmeğe batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum.
Tekrardan aynı noktaya batıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Böylece bu noktada da arttırma yapmış oldum. Hatırlayalım. Başlarken de bir tane arttırma yaparak başlamıştık ikili trabzanlarda. Başta ve yani başta da aynı arttırma olmasını istediğimden dolayı bakın burada da 2 tane ayrı ayrı arttırma yapmıştım. Burada da birincisi burada, birincisi de sonda olmuş oldu. Şimdi sıramı birleştireceğim. Burada hatırlayın 3 tane zincir çekmiştim. Bu 3 zincirin şu kısımlarına değil de ikili trabzanın bakın başlangıcında bana göre elime göre bakın sağ elime doğru olan ilmeğe batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Trabzanın tepesi sağında kalan. İlmek kaydırma yaparak sıramı tamamlıyorum. Bakın böyle bir görüntü olmuş oldu. Şimdi devam ediyorum. Toplamda ikinci sıramda da 56 tane ikili trabzanım olmuş olması gerekiyor. Çünkü bakın buralarda arttırma yaptığım için her iki başta da ikişer tane arttırmadan 56 tane ikili trabzana çıkardık. Şimdi 3. sırada yani bakın şu noktada 1, 2, 3 yapıyorum. Zincir çekerek başlıyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane zincir çektim. Tığımın üzerine aldım ve tam dip noktasına bakın. Şuraya bir tane ikili trabzan yaptım. Tığımın üzerine tekrardan aldım. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Tekrardan bir ikili trabzan daha. Tekrar üzerine alıyorum. Yanındaki ilmeğe bir ikili trabzan daha. Bu şekilde bütün çevreyi yani bütün ilmeklere tek tek bir tane bakın şuradaki boşluklara şu noktalara tek tek bir tane ikili trabzan yapana kadar devam edeceğim. Dolanacağım. Sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sıra sonu tekrardan sizlere göstereceğim. Evet sıra sonuna doğru geldim. Bakın 56. ikili trabzanımı yapıyorum. Ve sıram bitti. Bu noktaya batmıyoruz. Çünkü bakın burada artık zincir çekerek başladığım nokta. Toplamda benim bu sırada 56 tane ikili trabzanım var. Şu noktaya batmıyoruz. Şimdi sırayı bitirirken bakın şöyle göstereyim. Zincirin ne yapıyorum? Zincirin herhangi bir ilmeğine batmıyorum. 3 tane zincirimin bitiş noktasındaki şu ilmeğe batıyorum bakın. Şu boşluğa batıyorum. Yani ikili trabzanın başladığı noktaya. Bu bitişler önemli arkadaşlar. Bitişlere dikkat ederek batmazsanız arttırma yapmış gibi devam edersiniz. Sıra sonunda fazla ilmeğiniz kalır. O yüzden dikkat edelim. Bakın 1, 2, 3 zincirimin herhangi bir ilmeğine batmıyorum. Hemen zincirimin bitiş noktasındaki ikili trabzanın bana göre sağ elime kalan kısmına batıyorum. Şu ilmeğe. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Ve bakın sıramı tamamlıyorum. Evet. Tekrardan bir üst sıraya geçerken 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Üzerine ilmek alıyorum. Ve tam bakın şu dip noktasındaki boşluğa batarak ikili trabzanlarıma başlıyorum. Yine her bir noktaya hiçbir arttırma eksiltme yapmadan her bir ilmeğe bir tane ikili trabzan gelecek şekilde örüyorum. Ve sıra sonuna kadar devam edeceğim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bakın böyle çevreye dolaşacağım. Şu noktaya geleceğim yine. Biraz önce gösterdiğim gibi. İsterseniz bu sırayı da birlikte yapalım. Hemen ben tamamlayayım ikili trabzanlarımı. Her bir ilmeğe bir tane ikili trabzan. Toplamda 56 tane ikili trabzan olacak. Evet bu sırada da 56. ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın aman dikkat şuraya batmıyorsunuz arkadaşlar. Bitti zaten bakın. Şu noktaya bazı arkadaşlarım batıyorlar. Buraya batarlarsa arttırma yapmış olursunuz. Buraya batmıyoruz. Sıram bitti. 56 tane ikili trabzan yaptım. Ne yapıyorum? İlmek kaydırmayla birleştireceğim. Zincirimin herhangi bir ilmeklerine batmıyorum. Zincirimin bitiş noktasındaki gelen ikili trabzanın da tepesinde kalan ilmeğe boşluğa batıyorum. Arkadan bir ilmek alıp ilmek kaydırma yaparak sıramı tamamlıyorum. Bakın bu sıram da bitti arkadaşlar. Yine ne yapıyorum? Bir üst sıraya geçerken 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum ve tam dip noktasına batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Devam. Yanındaki ilmeğe bir ikili trabzan daha. Yine aynı işlemleri devam edeceğim.
Tüm boşluklara, tüm ilmeklere ikili trabzan yaparak sıra sonuna geleceğim. İlmek kaydırma yapıp tekrar 3 tane zincir çekip bir sonraki sıraya başlayacağım. Peki bu şekilde kaç sıra öreceğiz? Hemen onu da size söyleyeyim. Bakın şimdi 1, 2, 3, 4. Bu şekilde 4. sıradayız. Gelin sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pembelerden 8 sıra olacak. Yani ben şimdi burada 1, 2, 3, 4 sıra da yaptım. Şimdi aynı şekilde 4 sıra daha her bir ilmeğe bir tane ikili trabzan, yani her sırada toplamda 56 tane ikili trabzan olacak şekilde örelim. Her sıraya geçerken 3 tane zincir, sıra sonunda da ilmek kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sıralarımızı tamamlayalım. Daha sonra krem rengine geçişi tekrardan size anlatacağım. Evet, 8 sıraya kadar tamamladım. Şimdi krem renginde ipliğe geçeceğim. Parmağıma bu şekilde doladım. Bakın arkadaşlar. Şimdi bitişi yaparken bakın yine 3 tane zincirim var. Bu 3 zincire batmıyorum. Hemen yanındaki ilmeğin ikili trabzan tepesine batıp ilmek kaydırmayla sıramı bitiriyorum. Şimdi pembe burada kalıyor, pembe renkli ipliğim. Krem renkteki ipliğimi alıyorum. Bir yandan böyle arkadan tutuyorum sıkıca. Aradan geçiriyorum. Aradan geçirdikten sonra pembe ile kremi burada bir düğüm atacağım. Bir tane daha atıyorum. Biraz sık olsun istiyorum. Şimdi artık pembe renginde ipliğimle bir işim kalmadı. Onu burada kesiyorum. Bu iki ipliği de örgümün arasından gizleyebilirim. Şimdi burada bir tane zincir çekmiştik. 2 1 2 zincir çekiyorum burada. 3 çekmiyorum. Dikkat. Sonra üzerine alıyorum. Tam dibine batıyorum. Arkadan bir tane ilmeğimi alıyorum. Tığımın üzerinde 3 tane ilmek varken burada 3 ilmeğimi de birlikte çıkıyorum. Yani yarım trabzan yapıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Bakın arkadan da ipliklerimi bir yandan geçiriyorum. Bu şekilde arkadan ilmeğimi çıkardım. Tığımın üzerinde 3 tane ilmek var. Üçünü birlikte çekiyorum. Aldım ilmek. Bir yanındaki ilmeğin dibine battım. Arkadan alıyorum. Tığımda 3 tane ilmek var. Üçünü birlikte çekiyorum. Bu şekilde her bir boşluğa, her bir ilmeğe yarım trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Toplamda 56 tane bu sırada da yarım trabzan elde edeceğiz. Krem renginde ipliğimizle. Sıra sonuna doğru geldim. Son yarım trabzanımı da son ilmeğime yapıyorum. Bakın dikkat, buraya batmıyorum. Çünkü burada zincir çekip başladığım noktaydı. Yine bakın bu iki zincirime batmıyorum. Ve hemen yanındaki ilmeğin yarım trabzanın tepesine batıyorum. İlmek kaydırmayı yaparak bir üst sıraya geçiyorum. Şimdi ilmek kaydırma yaptım ve bu sıramı da bitirdim. Şimdi bir üst sıraya geçerken 1-2 tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Dikkat. Burada BLO tekniği uygulayacağız. Yani arka lobdan alarak öreceğiz. Tığımın üzerine aldım. Hemen bakın normalde nereye batıyorduk? Buraya. Şimdi burada şu şekilde örgümüzde arpa arpa gözüken kısımlar var. Bakın bir ön lob var. Bir ilmekte bir ön lob var. Bir de arka lob var. Biz bu sırada arka lobdaki ilmekleri alarak öreceğiz. Normalde buraya batacaktım. Buraya batmıyorum. Bu iki ilmeğin tam orta noktasından şöyle giriş yapıyorum ve arka lob alıyorum. Bakın sadece arka lob alıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Yine tığımda 3 tane ilmek varken üçünü birlikte çıkıyorum. Tığımın üzerine ilmek alıyorum. Bakın normalde böyle batacaktım. Böyle batmıyorum. Ön lobu bir kenara alıyorum. Arka lobdan bakın ön lob önde kalıyor. Arka lob alıyorum. Geçiriyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde arka loblardan alarak bu sırayı da tamamlıyoruz. Bakın şurada böyle bir tane çizgi gözükmüş olacak arkadaşlar. Çünkü bu çizgi de ön lobun çizgisi. Yani ön lobu alarak örmediğimiz için bu loblar burada bir çizgi oluşturacak.
bu şekilde arka lobları alarak yarım trabzanlar yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bakın son yarım trabzanıma geldim. Yine arka lobdan alıyorum. Üçünü birlikte bir ilmekten çıkıyorum. Yine bu noktaya batmıyoruz. Dikkat. Çünkü burası zincirin başladığı nokta. Şimdi ilmek kaydırmayla ne yapıyorum? Bakın şu noktaya batıyorum. Trabzanın yanındaki noktaya, ilmeğe ilmek kaydırma yaparak bir üst sıraya geçiyorum. 1-2 zincir çekiyorum bir üst sıraya başlamak için. Üzerine alıyorum. Şimdi normal bir şekilde bakın belo ile sıramızı tamamladık. Şimdi normal aynen bakın dibindeki ilmeğe her iki lobunu birden alarak batıyorum ve yarım trabzan yapıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Bir sonraki ilmeğe, bir sonraki boşluğa yine bir yarım trabzan daha. Bu şekilde yine her bir boşluğa bakın bir tane yarım trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bundan sonraki tüm işlemlerim bu şekilde arkadaşlar. Her bir sırada her bir boşluğa bir tane yarım trabzan yapacağız. Sıra sonunda ilmek kaydırmayla bir üst sıraya geçeceğiz ve sıra başında da 2 zincirle başlayacağız. Peki kaç sıra böyle devam edeceğiz? Gelin hep birlikte bakalım. Bakın belo kısmı şu fırfırın olduğu kısım. Belo'dan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toplamda 10 sıra olacak şekilde. Bakın bu birinci sıram, bu ikinci sıram. Devam edeceğim. 3'ten daha sonra 10'a tamamlayana kadar bu kısımda toplamda 10 tane sıra olana kadar devam edeceğiz. Belo'dan hariç bakın bu Belo'lu sıramız. Bu sıradan sonra bu sırayla birlikte aslında 9 tane sıra yapmış olacağım. Evet bu sıraları bitirelim. Daha sonra devam edelim. Belo yaptıktan sonra bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. sıranın son yarım trabzanını da yapacağım şimdi. Son ilmeğime batıyorum. Yarım trabzanımı yapıyorum. Şimdi ilmek kaydırma yapacağım arkadaşlar. Sıramı bitirdim. Hatta çantamın bu gövdenin kısmını da bitirdim. Şimdi burada hemen ipliğimi kesiyorum. Ucu tok olan bir iğne yardımıyla bitişinde gelin hep birlikte yapalım. Şimdi şöyle şuradan batıyorum. Tıpkı bir ilmeği taklit eder gibi bir de buradan batacağım. Bakın dikişi de bitirdim. Kapanışını da yaptım. Şimdi içeriden gizleyerek ipimi tamamen düğüm atıp ucuna ipimi keseceğim. Şimdi burada bakın başlangıç noktalarım birazcık gözüküyor hafiften. Bunu anlayabilirsiniz. Şurası. Burası arka kısım olacak. Burası ön kısım olacak. Şimdi gelin hep birlikte çantamızın şu fırfır kısmını yapalım. Hemen buradan bakın çantamı gövde kısmını şöyle pembe kısmı yukarıda olacak şekilde tutuyorum. Ve yine başlangıç noktasından bakın burası başlangıç noktamda benim. Hemen ipliğimi buradan geçiriyorum. 1, 2 tane zincir çekiyorum. Bu ipliğimi örerken içerisinden gizleyerek devam edeceğim. 2 tane zincir çektim. Üzerine ilmeğimi aldım. Şimdi burada şuradaki ön loblarda kalan çizgi kalan loblardaki kısımları alarak öreceğim. Şöyle başlangıcım biraz zorlayabilir. Şöyle ön lobuna batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. 2 trabzan yapıyorum arkadaşlar. 2 de çıkıyorum yani. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. 2'li trabzan yapıyorum. Üzerine aldım. Şimdi bir yanındaki bakın ön lobu alıyorum. 2'li trabzan yapıyorum. Üzerine aldım. Tekrardan aynı noktaya batıyorum. Bir ikili trabzan daha. Şimdi bu şekilde burada ön loblara bakın şu çizgi gözüken her bir ön loba çift ikili trabzan yaparak arkadaşlar
sıra sonuna kadar devam edeceğim. Bakın her bir çizgi çizgi gözüken loblara 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde tamamlayalım. Şurada bitişi, sıranın bir üst sıraya başlangıcını tekrardan size göstereceğim. Evet, son loba da 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve böylece bu sıramızı bitirmiş olduk. Şimdi bu sırada yine bakın zincire batmıyorum. Zincirimin yanında ikili trabzanın tepesine, tepe noktasına batıyorum. İlmek kaydırmayla sıramı birleştiriyorum. Bu sırada her bir loba çift ikili trabzan yaparak sıra sonunda 112 tane ikili trabzan elde etmiş olduk. Şimdi 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Yine tam dibine batıyorum. Tığımın üzerinde 3 tane ilmek varken ilk ikisini bir, diğer ikisini birlikte çıkartıyorum. Şimdi burada bir tane ikili trabzan yaptık. Tekrar devam ediyorum. Üzerine alıyorum. Hemen yanındaki ilmeğe batıyorum. Şu noktaya bir ikili trabzan yapıyorum. Üzerine alıyorum. Aynı noktaya bu sefer batıyorum. Bir ikili trabzan daha. Şimdi bu sırada da bir tane tek ikili trabzan yapacağım. Bir tane çift, yani aynı noktaya 2 tane ikili trabzan yapacağım. Arttırma yapacağım. Bu şekilde bir tane ikili tek, bir tane çift, 2 tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Ve sıra sonunda toplamda bu sırada da 168 tane ikili trabzan elde etmiş olacağım. Bir tek, bir çift, şimdi çift yapacağım. Aynı noktaya 2 tane. Evet, bu sırada da arttırmamın son ikili trabzanını yapacağım. Bakın bir tanesini yaptım. Şimdi aynı noktaya bir ikili trabzan daha yaptım. Şimdi sıramı birleştirmek için bakın zincire değil, zincirin yanındaki üstteki loba batıyorum. İlmek kaydırma yaparak bitiriyorum. Şöyle düzeltelim. Şöyle ipliğimi kesiyorum. Yine bir iğne yardımıyla ağız kısmında yaptığım işlemi yine burada da yapıyorum. İpleri de içeriye alıp gizliyorum. Burası çantamın arka yüzü. Hemen şöyle çeviriyorum. Bakın burası da çantamın ön yüzü olacak. Şimdi isterseniz gelin çantamızın iki kulakları var. Kulak tarifini vereyim. Buradaki açma kapama yeri vereyim ve kurdalelerin tarifini vereyim. En sonda çantanın sapıyla devam edelim. Tavşanlı çantamızın kulaklarına başlıyoruz. Şimdi hemen bir tane kilit yapıyorum. Kilit işlemi yaptıktan sonra 16 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 16 tane zincir çektim. İlk ilmeğimi atlıyorum. İlk zincirimi atlıyorum. İkinci ilmekten itibaren sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne yaptım. Devam ediyorum. Yanındaki ilmeğe ikinci sık iğnem. Hemen yanındaki ilmeğe 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane sık iğne yaptım. Devam ediyorum. Şimdi tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Yanındaki ilmeğe batıyorum. Çıkartıyorum. Tığımın üzerine 3 tane ilmek varken üçünü birlikte çıkartıyorum. Yani yarım trabzan yapıyorum. Bu yarım trabzanlardan 7 tane yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet, 7 tane de yarım trabzanımı yaptım. Şimdi son bir tane ilmeğim kaldı zincirimde. Bakın en sondaki ilmek. Şimdi tığımın üzerine alıyorum. Bu son kalan ilmeğe de 6 tane yarım trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6.
Şimdi zincirimin karşı tarafına geçtim. Devam ediyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Hemen bakın karşısına gelecek ve ilk ilmeğimdeki boşluğa batıyorum ve bir tane yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde karşıdaki bulunan her yarım trabzanın karşısına da bir tane yine yarım trabzan yapıyorum ve 7 tane yarım trabzan olacak ayrı ayrı. İlkini yaptım, bir yarım trabzanımı yaptım. Devam ediyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Evet, 7 tane yarım trabzanımı yaptım. Şimdi sık iğnelere geçiyorum. Her bir sık iğnenin karşısına yine bir tane sık iğne gelecek şekilde her bir ilmeğe sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Evet, 6 tane sık iğne yaptım. Şimdi son kalan buradaki ilmeğe çift sık iğne yapacağım. 1 ve 2. Evet, bu sıramı tamamladım. Şimdi bir üst sıraya geçmek için hemen buradaki ilmeğime batıyorum. Bir ilmek kaydırma yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum ve tam dip noktasına batarak yarım trabzan yapıyorum. Tığımda 3 tane ilmek varken üçünü birlikte çıkıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı noktaya batıyorum. Yine bir yarım trabzan daha yapıyorum. Bakın burada bir tane arttırma yapmış oldum. Devam ediyorum. Üzerine alıyorum. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde ayrı ayrı 13 tane yarım trabzan yapana kadar devam edeceğim. İlkini yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 yarım trabzan yaptıktan sonra tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki ilmeğe yine bir tane yarım trabzan yapıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı noktayı bir tane daha yarım trabzan yapıyorum. Yani çift batıyorum. Bu şekilde 6 defa çift batarak yarım trabzanlar yapacağız. Yani her bir ilmeğe çift yarım trabzan. İlkini yaptım. 1. Şimdi ikinci arttırmalı yarım trabzanım. Üçüncü. Bir sonraki ilmeğe dördüncü yarım trabzanla arttırmam. Tekrar üzerine alıyorum. Bir sonraki ilmeğe beşinci çift batışım. Ve son altıncı çift yarım trabzanım. Devam ediyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Şimdi bir sonraki ilmeğe tek bir tane yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde 13 tane tek yarım trabzan yaparak devam edeceğim. 1 yaptım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Bakın burada 2 tane ilmeğim kaldı. Bunlara yine çift yarım trabzan yapacağım. Yani aynı ilmeğe 2 tane yarım trabzan yapacağım. İlkini yaptım. 1. Diğerini yapıyorum. 2. Bu aşağıda ilmek kaydırma yaptığım kısım arkadaşlar. Buraya batmıyorum. Sıramı birleştirmek için bakın zincirim ve zincirimin yanındaki ilmeğe ilmek kaydırma yaparak kulağın bir tanesini tamamlıyorum. Dikiş için uzunca bir iplik bırakıp kesiyorum. Şimdi bu kulaktan aynı tarifle bir tane daha yapmanızı istiyorum. Çünkü 2 tane kulağa ihtiyacımız olacak.
İki kulağımda krem rengi iplikle tamamladım. Şimdi çantamızın açma kapama yerini yapmaya geldi sıra. Çantamızın alt kısmında hangi renk kullandıysak onunla yapıyoruz. Hemen kilit işlemi yapıyorum. Daha sonra 16 tane zincir çekiyorum. 16 tane zincir çektikten sonra ilk zincirimi atlıyorum. İkinci zincirden itibaren sık iğne yapıyorum. Aynı battığım ilmeğe bir sık iğne daha yapıyorum. Yani arttırma yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe bir sık iğne yapıyorum ve diğer ilmeklere de toplamda ayrı ayrı 13 tane sık iğne olacak şekilde sık iğne yapmaya devam ediyorum. 2 tane yaptım. 3. sık iğnem, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 tane sık iğne yaptıktan sonra son zincirime, son ilmeğe 3 tane sık iğne birden yapıyorum. 1, 2 ve 3. Zincirimin karşı tarafına geçiyorum ve hemen ilk ilmeğe bir tane sık iğne yaparak başlıyorum. Ve toplamda her bir ilmeğe bir tane sık iğne yaparak toplamda 14 tane sık iğne yapana kadar devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. 14 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Bu sırada toplamda 32 tane sık iğne elde ettim. Bir üst sıraya geçerken hemen direkt yandaki lobun tepesine batıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. İlmek sıramı kaçırmamak için bir ilmek belirleyici takıyorum buraya. Aynı battığım noktaya bir arttırma, bir sık iğne daha yapıyorum. Böylece bir tane arttırma yaptım. Yanındaki ilmeğe batıyorum. Buraya da çift sık iğne yapıyorum. Yani ayrı ayrı 2 tane arttırma yapmış oldum. Daha sonra sık iğne yapmaya devam ediyorum. Her bir ilmeğe bir sık iğne. Toplamda 13 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Şimdi uç noktaya geldim. 3 tane ayrı ayrı çift sık iğne yapacağım. Birinci çift sık iğnem, ikinci çift sık iğnem ve üçüncü çift sık iğnem. 3 tane ayrı ayrı arttırma yaptım. Şimdi sık iğnelerime devam ediyorum. Tek sık iğnelerime 13 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Kalan son ilmeğime de çift batacağım. Arttırma yapacağım yani. Başta yaptığım 2 arttırma ile birlikte başta ve sonda bakın her iki uçta 3'er tane arttırma yapmış olduk. Bir üst sıradan devam ediyorum. Hemen yanındaki ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. Yine ilmek belirleyicimi sıranın başına takıyorum. Burada bir sık iğne yaptım. Bir sonraki ilmeğe çift batıyorum. Yani arttırma yapıyorum. Yanındaki ilmeğe bir sık iğne tek. Bir sonrakine yine çift batıyorum. Yani arttırma yaptım. Devam ediyorum. 13 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Şimdi 13 sık iğne yaptıktan sonra yanındaki ilmeğe batıyorum. Bir tek sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine çift sık iğne yapıyorum. Yani arttırma yapıyorum. Bir sık iğne yaptım. Bakın bir çift battım. Yanındaki ilmeğe batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki ilmeğe bu sefer çift batıyorum. Yani arttırma yapıyorum. Yanındaki ilmeğe bir tane tek sık iğne, bir yanındakine çift batıyorum. Yani aynı ilmeğe iki tane sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. Kalan ilmeklere bir tane sık iğne yapacağım. Toplamda 14 tane sık iğne yapacağım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Bakın sıram şurada bitiyor. İlmek belirleyeceğim. Buradan düştü. Hemen yerine koyalım. Evet, sıram bitiş noktası. Burası. Son bir tane ilmeğim kaldı. Buraya da arttırma yaparak sıramı bitiriyorum. Ve bitti arkadaşlar. En son şöyle ilmek kaydırma yaparak uzunca da bir iplik bırakıyorum. Dikiş için kesiyorum. Çantamızın açma kapama yerindeki örgü kısmını da bitirdik. Şimdi burada mıknatıslı aparatlarımızı takacağız. Bu kısım çantamızın ön kısmına gelecek. Bu kalıyor. Burada dikiş için iplik olan kısım değil de diğer kısmı, bakın örgümüzün ön yüzü, örgümüzün arka yüzü. Hemen buraya çantamızın aparatında dikiyoruz. Dikiş için aynı renkli iplik kullanalım ve her bir 4 delikten de birkaç defa ipliğimizi geçirerek buraya dikişini sağlayalım. Çantamızın ön kısmına da bu mıknatıslı yeri dik. Şimdi elimizde çantamızın gövdesi var. 2 tane kulak var. Çantamızın ön kısmındaki aparat kısmı var. Şimdi kurdale yapımıyla devam edelim. Kurdale yapımı için birazcık uzunca biraz iplik bırakıyorum. Şöyle kilit işlemini yapıyorum. 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincir çektikten sonra ilk ilmeğimi atlıyorum. İkinci ilmekten itibaren sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane sık iğneyi tamamladım. Bir tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk bakın buradaki ilmeğe batmıyorum. İkinci ilmeğin de arka lobunu alarak sık iğne yapıyorum. Bakın arka lobları alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bir zincir çekiyorum. Örgümü yine çeviriyorum. Yine arka loblardan ilk ilmeğime batmıyorum. İkinci ilmeği arka lobundan alarak sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edeceğim. Yine 9 tane sık iğnem olacak. Bir tane zincir çekiyorum. Yine örgümü çeviriyorum. İlk ilmeğime batmıyorum. İkinci ilmeğimi de arka lobundan alarak yine bu sıraya da 9 tane sık iğne yaparak tamamlıyorum. Evet. Şimdi şöyle uzunca bir iplik bırakıp ipliğimi kesiyorum. İpliğimi iğneye geçiriyorum.
Şu şekilde elimle form vereceğim ama iğnemi böyle orta noktaya kadar getiriyorum. Sıkıca çekmiyorum, büzüşme yapmasın diye. Şimdi şöyle orta noktadan elimle de yardım alarak ipliği bu şekilde tam orta noktasından sarıyorum. Arkadan sabitliyorum. Buradaki ipliğimi de ya bir tığ yardımıyla veya iğne yardımıyla bu iplik orta noktaya gelene kadar ipliği yürütüyorum. Buradan bağlıyorum veya içinden gizleyebilirsiniz. Benim böyle daha çok kolayıma geliyor. Ve bakın kurdalemizin birincisi de hazır. Bu kurdaleden bir tane daha yapmanızı isteyeceğim. Evet, şimdi çantamızın kordon kısmından devam edelim. Çantamızın kordonu için çift kat iplik kullanacağız. Şimdi ipliğimizin bir bu şekilde ön tarafından gelen ipliği var. Bir de iç kısmından gelen ipliği var. Bunun için ben çift kat olacağı için bir tane yumağım da var elimde. Bir tane iç kısımdan gelen ipliği kullanacağım. Bakın şöyle. Bir de dış kısmından gelen ipliği kullanacağım. Bu iki kat, çift kat ipliğimle kordonumu öreceğim. Daha kalın olsun diye bunu yapacağım. Siz dilerseniz tek katlı da çalışabilirsiniz. Hemen kilit işlemini yine burada uyguluyorum. Burada dilerseniz tığ numaranızı yükseltebilirsiniz. 3 milim yün tığ kullanıyordum ama şöyle 3,5 kullansam daha da iyi olacak. Ama 3 milimle de yapabilirsiniz. Ben diğer çantama 3 milim tığla devam ettim. Şimdi burada 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2. Örgümü şöyle çeviriyorum ve arkada kalan şu ilmeği alarak sık iğne yapıyorum. İlk başta biraz zor oluyor arkadaşlar. Ama daha sonra alışıyorsunuz. Sık iğne yaptım. Şimdi şuradaki ilmeği kullanacağım. Bakın şuradaki ilmeği. Örgümü çeviriyorum ve arkada kalan şu 2 ilmeği alacağım. Aradan ilmek geçiriyorum. Sık iğne yapıyorum. Burada birazcık ilmeklerinizi uzun tutabilirsiniz. Kolaylık olması açısından. Örgümü çevirdim. Arkada kalan ilmeği aldım. Sık iğne yapıyorum. Çeviriyorum. Arkada kalan bakın. Şu ilmekleri alıyorum. Çeviriyorum. Arkada kalan ilmekleri alıyorum. Başta biraz şekilsiz olabilir. Daha sonra şekillenecek. Endişeniz olmasın. Şöyle ilmekleri alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Çeviriyorum. 4 telimin olması lazım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 bakın. Çeviriyorum. Bu şekilde istediğim uzunluk gelene kadar devam edeceğim. Ben toplamda uzunluk olarak 90 santim çalıştım. Dediğim gibi sizler kordonunuzun uzunluğunu daha kısa veya daha uzun yapabilirsiniz. Bu şekilde devam ediyoruz. Çanta kordonumuzun tüm parçalarını bitirdik. Şimdi parça dikişine geçmeden önce çantamızın önündeki işlemesini yapacağız. Göz ve burun işlemesini yapacağız. Bunun için hadi gelin hep birlikte nerelere işleme yapacağız bakalım. Burun için alttan sayıyoruz. Bakın bir sıra üstten başlayacağız. Kenarlardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yine buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet bakın alttan bir tane üstte başlayacak şekilde burun 1 ve 2. sıralara denk gelecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şurası 11'den sonraki ilmeğe bakın şuralara denk gelecek. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek. Hemen
Şuradan giriş yapalım. Çekiştirmeyelim arkadaşlar. Şöyle yatayda bir çizgi yapıyoruz. Bir tane daha yapacağım. Şöyle ortadan çıkacağım. Şimdi burada şöyle bir tane de dik çizgimiz var burnun. Evet, burun işlemesi böyle. Gelelim gözlere. Gözlerde bakın bir ilmek, bir kare, sağdan bir de yukarıdan gideceğim. Bir kare sağdan, bir yukarıdan. Instagram hesabımda da çantanın daha yakından çekimini koyacağım arkadaşlar. Oradan da bakıp işlemenizi yapabilirsiniz. Videodan yapamayan arkadaşlarımız için. Hemen diğer taraftan çıkacağım. Simetri iğne alıyoruz. Göz işlemesi yaparken. Evet, bu şekilde göz işlemesini de tamamladık. Arkadan şöyle ipliğimizi de sıkılaştıralım. Düğüm atıp çıkıyorum. Astarlama yaptığınız zaman zaten bu görüntü gözükmüyor arkadaşlar. O yüzden çantalarınızı astarlama yaparsanız süper olur. Çok daha güzel bir görüntü olur. Evet, bu şekilde işlemelerini de tamamladık. Şimdi dikişlerine başlayalım. Çantamızın yine kulaklarını dikelim. Ön kısmı, bakın burası ön kısmı, burası arka kısım. Ön kısmı yine böyle önde olacak şekilde. Arkadan bakın tam şu başlangıç noktasında şu kalan kısmı şöyle buraya gelecek. Yani tamamen orayı dikeceğiz. Bu şekilde dikişini sağlayacağız. Şöyle göstereyim, bakın iç kısımdan şu şekilde kenardan dikişini sağlıyoruz. Herhangi bir zorluk yok. Böyle bir kulaktan, bir ana gövdeden alarak kulak dikişini sağlıyoruz. Evet, bakın ilk kulak dikişini de sağladım. Kenarlara gelmesini istiyorum kulakların. Aynı şekilde diğer kulağımızı da şöyle kenardan iç kısmına gelecek. Bu şekilde bu kulak dikişini de diğer kulak dikişini aynı şekilde sağlayalım. Evet, çantamızın tavşan kulaklarının ikisini de yaptık. Şimdi devam ediyoruz. Kordonda bakın böyle 2 tane ipliğimiz sarkıyor. Bunları öncelikle buradan bir düğüm atıyoruz. Bir tanesini keseceğiz. Diğeriyle dikişini yapacağız. Çok ucundan keserseniz sökme olmasın, dikkat edelim buna. Çanta kordonunu iç taraftan arkadaşlar birazı şöyle bir 2 parmak kadar içte olacak şekilde bu şekilde dikeceğiz. Her iki kenardan da. Dikerken dışarıdan görüntü olmaması adına veya yani kurdaleleriniz buraya denk gelecekse bu sorun değil. Dışarıdan pembe iplik görünebilir. Bunu kurdaleye burada dikerek o görüntüyü önlemiş olursunuz. Ama eğer kurdale dikmeyeceksiniz, yani kurdaleye yapmayacaksanız iç taraftan dikmeniz gerekiyor. Kenarlardan dikişini sağlayarak. Şimdi benim kurdalem buraya denk geleceği için çok da önemli değil. O yüzden pembe görüntü dışarıda olabilir. Tam üzerine kurdale dikişini sağlayacağım zaten. Bu şekilde çanta sapını kenardan dikişine sağlıyoruz. Kurdale dikmeyen arkadaşlarım şu şekilde içten alarak dışarıda görüntü oluşmaması adına bu şekilde dikişini sağlayabilirler. Diğer şekilde diğer sapı da şöyle diğer kenardan dikişini sağlıyoruz.
Kordon dikişini de tamamladık. Şimdi iki kurdalemizi, birini bu kenara dikişine yapıyoruz. Birini de diğer kenara şu şekilde şuralarda dikişini sağlıyoruz. Daha sonra gelelim aparat kısmına. Hemen bunu da size göstereyim. Aparatı da bakın şuradan dikişini sağlıyoruz. Şu şekilde kapak kısmını da buraya dikiyoruz. Buraya mıknatıs aparatını diktim. Diğer kısmını da buraya dikişini sağlıyoruz. Evet, aparat dikişini de sağladım. Bakın buradaki kısmı çıt çıtımızı da bu şekilde diktik. Dilerseniz tabii içine astarlama yapabilirsiniz. Hemen diğer çantamı da yanıma alayım. Böyle çok sevimli, çok şeker 2 tane tavşik çantamız oldu. Böylece bir yapım videosunun daha sonuna geldik. Emeğe saygı için lütfen videoyu beğenmeyi unutmayınız. Tarif videolarını kaçırmamak için de kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Abone ol butonu hemen profilde. Bir başka tarif videosunda görüşmek üzere. Herkese keyifli çalışmalar ve şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Hoşça kalın.